genelde Katoliklerden kaçan, o zamanki bağnaz kilisenin zulmünden kaçan insanların protestanlığa ve sığınması gibi bir şey. Sığınmacılar gelmeye başlıyor. Bunların içerisinde bilgi birikimi olan, teknolojik bilgi birikimi olan insanlar da var. Onları Cenevre'ye alıyorlar. Mücevher yasak olduğu için mücevher yapmaları yasak ama saat mücevhere girmiyor. Onlar sanatlarını yapabiliyorlar. Bu arada tam o tarihlerde bütün savaşların da başlangıcı, keşiflerin başlangıcı olduğu için biliyorsunuz din, savaş, keşifler, navigasyon, bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için büyük bir talep patlaması yaşıyorlar. Yani insanlar o zorlukların içerisinde bir de iş sahibi, yani dünya devamlı değişiyor aslında. Dün de bir konferansa gittim, aynı şeyler konuşuldu. Dünya şu anda da değişiyor. Durağanlığı seviyoruz aslında ama o durağanlık bizim zannettiğimiz gibi durmuyor hiçbir şey. Devamlı bir şeyler değişiyor, yeni problemler çıkıyor, yeni solution'lar çıkıyor. Yani hepimiz bu dünyanın düzeni içerisinde ama şu anda çok daha hızlı gidiyor bu şeyler. O zaman da işte 1600'lerde, 1500'lerde problem dinden muzdarip insanların o zulümden kaçıp Calvin'e sığınmaları, Cenevre'ye sığınmaları, başlatmaları. Büyük bir talep patlaması, çünkü o şeyler de öyle. Savaşlar, bütün o navigasyon için lazım olan aletler, ki bunun en önemli aletlerinden bir tanesi saattir. Çünkü liman çıkış saatini bilmezseniz gideceğiniz yere varamazsınız. Çünkü bir dakikalık sapma 300 kilometre. Kalkülasyon hatasına, hesap hatasına okyanusun ortasında şey olur. Gideceğiniz yere gidemezsiniz. Hatta yolunuzu şaşırırsınız. Onun için saatler önemli. Sonra savaşlarda saatin önemi var. Çünkü saat 5'te taarruz olacak da hangi 5'te, kimin 5'inde? Yani bunların hepsi saatler birdenbire karşımıza bir teknolojik bir alet olarak çıktığı için önem kazanıyor. Cenevre'de yapmaya başlıyorlar ama Cenevre'nin zaten küçük bir şehir. Zaten o kadar el emeği yok, onu yapabilecek insan yok. Diyorlar ki bunun en basit yolu hemen ilerideki Jura dağlarının üstünde köyler var. İşte Vallée de Joux. Bu köyleri biz köylülere öğretelim bu işi. Parçaları üretsinler. 6 ay boyunca zaten bunlar dışarı çıkamıyorlar. Evlerinde parçaları üretsinler. Biz gelip toplarız. 200 sene boyunca da bu iş böyle gidiyor. Sonra diyorlar ki orada bu işi yapanlar, ya biz çalışıyoruz. Ondan sonra Neuchâtel saatçiliğin baş şehri gibi bir şey oluyor ama Cenevre hiçbir zaman önemini kaybetmiyor. Kültür meselesi, bir sevgi meselesi ama bir aileden gelen birinin sana bir şeyleri anlatması da gerekiyor. Benim ailemde yani çok böyle saatin üzerinde sohbetler olmazdı ama İsviçre'ye gittikten sonra kuruluş yerlerinden bir tanesi diyelim. Yani üretim yeri. Belki teknoloji olarak ilk çıktığı yer değil ama üretimde en önemli yerlerden bir tanesi. İnsan ister istemez onlarla aşırı neşir olmaya başlıyor. Sonra şans, kader, artık nasıl adlandırabilirsek, ben tam bu kuartz krizinden sonra olan dönemde yüksek saatçiliğin başladığı tarihte Les Ambassadeurs denen firmada işe başladım. Les Ambassadeurs oradaki mihenk taşlarından bir tanesi, en önemli firmalardan bir tanesi. Çünkü bütün multi brandlerin içerisinde, dünyadaki multi brandlerin içerisinde en önemli mağazalardan bir tanesi. Zaten kalmadı. Çok az firma var böyle. Bir Boucherer bir şey var. Bir de Güblen var zaten. Bilinen, hala bu işi devam ettirebilen. Bunlar multi brand. Gerisi zaten butikleşmeye başladı. Hem ilgim olduğu için hem de mekaniğe karşı bir sevgim olduğu için öğrenmeye başladım. Les Ambassadeurs bir okul gibiydi çünkü 10 sene boyunca her sene düzenli olarak kurslara katıldık, satış kurslarına katıldık, saatçilik kurslarına, fabrikaları gezdik. Yüksek saatçiliğin hani sadece bir tezgahtar olarak satılmayacağını orada öğrendim. Çünkü gerçekten çok büyük bir bilgi birikimi var, çok büyük bir kültür var işin içerisinde. İnsanların 200 senelik, belki 200 seneden de fazla
bir teknoloji araştırmasının sonucu bu saatler. Sadece bir saat niye o kadar pahalı, yok yani olaya çok basit bakmamak lazım. Zaten öyle bakarsak bu saatlerin değerini anlayamayız. Vardığımız noktadaki teknolojinin de başlangıcı diye düşünüyorum. Yani kimya var, işin içerisinde fizik var, işin içerisinde matematik var, bol miktarda matematik var, astroloji var. Yani saat deyip kola takılan bir obje olarak görmemek lazım gerçekten. Bir de bunun yapım aşamasındaki incelikler var. İsviçreliler gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Gerçekten çok önemli kuruluşları var, önemli bilgileri var bu işin üzerinde ve dediğim gibi 200 senelik, 250 senelik bir bilgi birikimi var. Bu da 50 kilometre çapında bir dairenin içerisinde. Yani oradaki insanların konuşması, hareketleri, yaptıkları, bir sürü kriz geçirmişler, bir sürü olaylar geçirmişler ama o bilgi birikimini tutabilmişler. Çok önemli bir şey.